arkadaşlar. Ece'nin Örgüleri YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle görmekte olduğunuz bu tığ işi kız bebek yeleğini birlikte çalışmak istiyorum. Ben bugün bu yeleği 1,5 yaş bebekler için çalıştım. Bebeğiniz çok tombul değilse 2 yaşa kadar da çok rahat kullanılabilir. Yeleğimizin örgüsüne robadan zincirler çekerek başlıyoruz. İlk sırada zincir üzerine trabzanları yaparken roba ayrımlarında belirliyoruz. Robanın başlangıcında 68 zincir üzerine önleri 10'ar trabzan, kol bölümlerini 14 trabzan, arka bölümü de 20 trabzan olarak belirledim. Arttırma bölümünde her sırada arttırarak 7 sıra trabzan sırası yaptım. Daha sonra model bölümünü yerleştirdim. İkinci sıranın sonunda kol ucuna dilim modeli yaptım. Gövdeyi de koldan ayırdım artık. Ön ve arkayı birleştirerek örgüme gövde ile devam ettim. Ben bugün 1 yaş için bu sayılar ile başladım. Ama siz bunu daha küçük bir bebek için yapmak istiyorsanız 60 zincir çekebilirsiniz. 60 zinciri de kolları 12, ön bölümleri 9, arka bölümü de 18 trabzan yapabilirsiniz. Yeleği daha büyük bebek için yapacaksanız da 82 zincir çekebilirsiniz. Önleri 12, kol bölümünü 16, arka bölümü 24 trabzan olarak yerleştirebilirsiniz. Roba sırasında 2 sıra fazladan yapabilirsiniz. O zaman yeleğiniz büyük olacaktır. Daha büyük 2-3 yaş arası bebekler için düşünüyorsanız da zincir sayısını başlayın. Benim yapmış olduğum bu trabzanlardan her bölüm için 4'er trabzan fazla yapabilirsiniz. Yapacağınız yaşa göre bu yerleştireceğiniz trabzanlar da değişecektir. Bu yeleğin örgüsünde Alize Şeker'in bebek yününü kullandım. Yeleğime bir ip yetmedi arkadaşlar. Bu son 2 sırasında ve dilim ucunda ikinci yumak ipe geçtim. Sizin elinizde bir ip varsa ve yeleği yapmak istiyorsanız yine yapabilirsiniz. Ama bu kol ucunda dilimleri, etek ucunda olan dilimleri ve ön patlarda bulunan dilimleri beyaz yaparsanız bir ipiniz yetecektir. Benim yetmedi, o yüzden ikinci ipe geçtim. Elimde vardı. Veya siz 0-1 yaş arası, yani ölçüyü daha küçük yapacaksanız da bir ipiniz yetecektir. 1 yaş üstü bebek için yapacaksanız bir ip kesinlikle yetmez. En azından 150 gramlık ipi elinizde bulundurun. Örgümde ipimin kalınlığına ve elimin sıklığına göre de 3,5 milimlik tığ kullandım. Düğme olarak da roba bölümüne 2 adet düğme dikmeyi tercih ettim. Ben inci düğmeler kullandım. Siz elinizde hangi düğmeniz varsa onu kullanabilirsiniz. Veya ipinizin rengine uygun bir düğme tercih edebilirsiniz. Yeleğimi ben bugün sade olarak tanıtıyorum size. Ama isterseniz süsleme de yapabilirsiniz. Bakın bu şekilde fiyonk yapabilirsiniz arkadaşlar. Roba bölümüne her iki tarafa birer kurdale fiyonkla süsleyebilirsiniz. Veya elinizde varsa kurdalelerle süsleme yapabilirsiniz. Bakın şu şekilde kurdaleler varsa bunu dikebilirsiniz. Bu süsleme tamamen tercihinize kalmıştır. Nasıl istiyorsanız o şekilde süslemelerinizi elinizde bulundurun. Malzemelerimiz bunlar. Siz ipinizi, tığınızı hazırlayın. Hep birlikte bu güzel ve şirin yeleğimizi örgüsüne geçelim. Kanalıma abone değilseniz Ece'nin Örgüleri YouTube kanalına abone olmayı unutmayın lütfen. Hepinize kolay gelsin, iyi seyirler. Yeleğimizin örgüsüne roba bölümünden bu başlangıç için zincir çekerek başlıyoruz. 1 yaş bebek için 68 zincir çekiyoruz. Bakın şu şekilde ilmek alıyorum, tığın içerisinden geçiriyorum. Tekrar bir ilmek alıyorum. Burada bir ilmek oluşturdum. Bakın sabit bir ilmek oluşturdum.
Buradan sonra 68 zincir çekelim. 1, 2, 3, 4, 5, 68 zinciri çektim. Bir sıra düz zincirler elde ettim bakın. Şimdiki sırada roba ayrımlarını yapacağız. Roba ayrımlarında trabzanlar yaparak yapıyoruz. Trabzan yapabilmek için 3 zincir daha çekiyorum. Bakın 1, 2, 3. İpi tığın üzerine alıyorum. 1, 2, 3 zincir atlıyorum. 4. zincirin üzerine trabzan yapıyorum. Bu 3 zincir çekerek dönüş yaptığımız yerde ön bölümün ilk trabzanı oluyor. Ön bölüm için 10 trabzan yapacağız. Bir bu 3 zincirlik olan var. 1 trabzan, 2 trabzan yaptık. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bakıyoruz hemen. Bakın 2, 4, 6, 8, 10 trabzan ön bölüm için ilk trabzanlarımız oldu. Ayrım yerini belirlemek için bir zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Kol bölümü için aynı gözeneğe değil, bir sonraki zincirin içerisine kol bölümü için ilk trabzanı yapıyorum. Kol bölümü için de 14 trabzan yapacağız. Bakın bu şekilde 14 trabzan yapalım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14. Kol bölümü için de 14 trabzanı yaptım. Tekrar bir zincir çekiyorum. Burası kol ile arka bölümü ayıracak olan ayrım noktamız. İpi tığın üzerine alıyorum. Yine aynı noktaya değil, bir yanındaki diğer noktaya, bakın diğer zincirin üzerine trabzan yapıyorum. Arka bölümün ilk trabzanı bu. Arka bölüm için de 20 trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 20. Arka bölüm içinde bakın 20 trabzan yaptım. Sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Tekrar burada ayrım noktası için bir zincir çekiyorum. Burası diğer kol ile arka bölümü ayıran ayrım noktası olacak. İpi tığın üzerine alıyorum. Yanındaki, bakın bu son yapmış olduğum trabzana değil, bir diğer zincirin içerisine bir trabzan yapıyorum. Kol bölümünün ilk trabzanı. Diğer kolda 14 trabzan yapmıştık. Bu kol içinde 14 trabzan yapıyorum. 1 yaptık. 2,
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Kol bölümünün 14 trabzanını da bitirdim. Şimdi ön bölüm ile kol bölümünü ayıracak ayrım noktasını belirliyoruz. Bir zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Yanındaki zincirin üzerine ön bölümü için ilk trabzanı yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bakın böylece ilk sıramızı yaptık ve roba ayrımlarını da belirlemiş olduk. Bakın 2 ön, 2 kol, 1 arka olmak üzere 5 parçaya böldük arkadaşlar. İkinci sıramıza geçiyoruz. Bir zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu ilk gördüğüm trabzanın, bakın ilk baştaki trabzanın tepe noktasına bir trabzan yapıyorum. Takip edenleri trabzan yapıyorum. Burada bir zincir çekmiştik ayrım noktasını belirlemek için. Oraya kadar bütün trabzanların üzerine birer adet trabzan yapıyoruz. Kaç trabzan olduğunu sayalım isterseniz. 2, 4, 5 trabzan yaptık. 6 7 8 9 10. Bir alt sırada yapmış olduğumuz 10 trabzanı yaptık. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu bir zincir çekmiştik. Burada arttırma için trabzanlar yapacağız. Ön bölüm için bu boşluğa, bir zincirlik boşluğa 2 trabzan yapıyorum. 1 2. Bakın ön bölümü için 2 trabzan daha yaptım. Ön bölümde bu sırada 12 trabzan oldu. 1 2 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Aynı boşluğa, bakın bu 2 trabzan yaptığımız boşluğa kol bölümü için 2 trabzan yapıyorum. 1 2. Takip edenleri kol bölümünün trabzanlarına devam ediyorum. Birer defa batıyorum artık. Bakın burada ayrım noktasında 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yaptık. Arttırma yapmış olduk hem ön bölüm için hem kol bölümü için. Şimdi bazı arkadaşlar burada sorabilir belki, bir alt sırada ayrımda niçin bir zincir çektik de bu ayrımda 2 zincir çektik diye. İsteyen arkadaşlar ilk sırada da 2 zincir çekebilirsiniz. Ama 2 zincir çektiğimiz zaman bu başta oluşan bu boşluk bölümü çok büyük oluyor ve güzel görünmüyor. Onun için ben bir zincir çekmeyi tercih ediyorum. Artık bundan sonraki ayrım çizgilerinde hep ikişer zincir çekeceğiz. Kol bölümünde bulunan trabzanların üzerine birer defa trabzan yaparak burada çekmiş olduğumuz zincire kadar örgümüze devam ediyoruz.
kol bölümü için ayırmış olduğumuz 14 trabzanın üzerine trabzanlar yaparak tamamladım. Bakın kol ile arka bölümü ayıran ayrım yerindeyiz. Buraya da boşluğa, bu bir zincirlik boşluğa kol bölümü için 2 trabzan yapıyorum. 1 2 1 2 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Aynı boşluğa, bu bir zincirlik boşluğa arka bölüm için 2 trabzan yapıyorum. 1 2. Bakın 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yaparak hem kol bölümü için arttırma yaptık, hem arka bölüm için 2 trabzan arttırma yaptık. Takip eden bu arka bölümde bulunan trabzanları buradaki arttırma yerine kadar trabzanlar yapıyoruz. Bakın arka bölümde bulunan son trabzanı da yaptım. Ayrım yerini belirlediğimiz bir zincirlik boşluğa geldim. Buraya da arka bölüm için boşluğa 2 trabzan yapıyorum. 1 2 1 2 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Aynı boşluğa kol bölümü için 2 trabzan yapıyorum. Takip eden trabzanları buradaki ayrım yerine kadar, bakın bir zincirlik yere kadar kolda bulunan trabzanların üzerine trabzanlar yapıyorum. Bakın kol bölümünde bulunan son trabzanı yaptım. Bir zincirlik boşluğa geldim. Kol bölümü için buraya 2 trabzan yapıyorum. 1 2 1 2 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Aynı boşluğa ön bölüm için 2 trabzan yapıyorum. 1 2. Bakın kol ile ön bölüm içinde arttırmalarımızı burada yapmış olduk. Artık arttırmalar buralardan devam edecek. 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan olarak roba bitesiye kadar devam ettireceğiz. Ön bölümdeki bulunan trabzanları sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonunda bakın bu bir alt sırada 3 zincir çekerek dönüş yaptığımız bir yer vardı. Onda trabzan yapmıştık. Onun da son zincirin üzerine batıyorum. Bir trabzan elde ediyorum bakın. Bir zincir çekiyorum, örgüyü çeviriyorum. İlk gözeneye trabzan yapıyorum. Takip edenleri bu arttırma yaptığımız yere kadar trabzanlar yapıyoruz. Bakın arttırma bölümüne geldim. Bu 2 zincirlik boşluğa ön bölüm için 2 trabzan yapıyorum. 1 2 1
2 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Aynı boşluğa kol bölümü için 2 trabzan yapıyorum. 1 2. Bakın arttırmaları yapmış olduk. Takip edenleri, kol bölümündeki trabzanları birer defa trabzanlar yapıyorum. Bu şekilde örgümüz devam edecek arkadaşlar. Arttırmalarımız da aynı şekilde devam edecek. Her sırada roba arttırmalarını yapacağız. Bu arttırma yerlerinde bakın 4 nokta var. 1, 2, 3, 4. Bu 4 noktada hepsinde 2 trabzan yapıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. 2 trabzan yapıyoruz. Diğer trabzanlara devam ediyoruz. Bu şekilde roba arttırmalarını yaparak roba yüksekliğini örelim. Yaklaşık 7-8 sıra kadar bir tamamlayalım. Modelimizi yerleştireceğiz. Roba yüksekliğini 7 sıraya tamamladım ben. Sayıyorum bakın. 2, 4, 6, 7. 7 sıranın sonunda robanın görüntüsüne bakıyorum. Bakın bu şekilde bir roba elde ettik. Robanın bu aşamasından sonra modelleri yerleştireceğiz. Ama hemen kol ve gövde ayrımını yapmıyoruz. Kol ve gövdenin ayrımını modeli yerleştirdikten sonra yapacağız. Şimdi hemen modeli yerleştirelim. Bu son sırada bakın ilk sırada 10 trabzan ile başlamıştım ön bölüme. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sırada arttırmalar yaptım. Arttırma yerlerinde ikişer trabzan olarak yaptım. 6 sıra arttırma yaptıktan sonra son sıramda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 trabzan var. Model yerleştirirken bazı arkadaşlar çok şaşırıyor. Onun için trabzan sayılarını da vermek istiyorum artık. Bakın bir zincir çektim. Model sırasında bir üst sıraya çıkmak için ipi tığın üzerine aldım. Bu ilk gözeneğe trabzan yapıyorum. Yanındaki gözeneğe de bir trabzan daha yapıyorum. Bu iki trabzanlı olan yerler ön pat bölümü olacak arkadaşlar. Bu yelek bitesiye kadar devam edecek bu iki trabzan. Sıra sonunda da aynı şekilde iki trabzan yapacağız. İpi tığın üzerine alıyorum. Bir gözenek atlıyorum. Bakın bu trabzanı atlıyorum. İkinci trabzanın tepe noktasına bir trabzan yapıyorum. Aynı gözenek içerisine bir trabzan daha yapıyorum. 2 trabzan yaptım. 1, 2 zincir ipi tığın üzerine alıyorum. Bakın aynı gözenek içerisine 2 trabzan daha yapıyorum. İki trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yaptık. İpi tığın üzerine alıyorum. 1, 2 gözenek atlıyorum. Üçüncü gözeneğe trabzan yapıyorum. 2 atladım bakın. İpi tığın üzerine alıyorum. 1, 2 gözenek atlıyorum. Bakın 1, 2 atlıyorum. Üçüncü gözeneğe 2 trabzan yapıyorum. Bakın bir trabzan yaptım. İpi tığın üzerine aldım. Aynı gözenek içerisine bir trabzan daha yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Aynı gözenek içerisine 2 trabzan daha yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. 1, 2 gözenek atlıyorum. Üçüncü trabzanın tepe noktasına bir trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. 1, 2 atlıyorum. Üçüncü gözeneğe trabzan yapıyorum. Aynı gözenek içerisine bir trabzan daha yapıyorum. 1, 2 zincir,
İpi tığın üzerine alıyorum. Aynı gözenek içerisine 2 trabzan daha yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. 1 2 gözenek atlıyorum. Bakın 3. gözeneğe trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. 1 2 atlıyorum. Ön bölümde son trabzan, bakın son trabzanın tepe noktasına 1 2 trabzan yaptım. 1 2 zincir çektim. İpi tığın üzerine alıyorum. Aynı gözenek içerisine 2 trabzan daha yapıyorum. Bakın bu şekilde ön bölümün modellerini yerleştirmiş olduk. 1 2 3 4 model yerleştirdik ön bölüm için. Kol bölümüne modellere devam ediyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bakın bu arttırma yaptığımız 2 zincirlik yer vardı. O boşluğa trabzan yapıyorum. Bu model aralarında yapmış olduğumuz trabzanı bu arttırma bölümüne yaptım bakın. İpi tığın üzerine alıyorum. Kol bölümünde bu ilk trabzana trabzan yapmıyorum. İkinci trabzana 2 trabzan yapıyorum bakın. Aynı noktaya 2 trabzan yaptım. 1 2 zincir 2 trabzan yapıyorum. Ön bölümlerde aralarda her bir bakın 2 trabzandan sonra 2 gözenek atladık, 1 trabzan yaptık, 2 gözenek atladık, model yerleştirmesi yaptım. Kol bölümünde biraz dökümlü dursun istiyorum. Volanlı bir görüntü elde etmek istiyorum. Onun için aralarda bakın 2 trabzanlı olan modeli yaptım. Şimdi tek trabzan yapacağız. Tek trabzanı yaparken bakın 1 2 gözenek atlıyorum. 3. gözeneğe trabzan yaptım. İpi tığın üzerine aldım. Bu sefer 2 gözenek atlamıyorum. 1 gözenek atlıyorum. Bu sadece kol bölümlerinde geçerli. Ön ve arkada hepsinden 2'şer gözenek atlıyoruz. Kol bölümünde bu bir trabzandan sonra modeli yerleştirirken tek gözenek atlıyoruz. Buraya 2 trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Aynı gözeneğe trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. 1 2 atlıyorum. Tek trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. 1 atlıyorum. İkinci gözeneğe 2 trabzan. 2 zincir. Aynı gözeneğe 2 trabzan yapıyorum. Bir iki atlıyorum. Bir trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bir atlıyorum. 2 trabzan. 2 zincir. Aynı gözeneğe 2 trabzan yapıyorum. Buradaki ayrıma kadar bu şekilde modellerimizi yerleştirelim. Bakın kolda son modeli yerleştiriyorum. Bir gözenek atlıyorum. İkinci gözeneğe 1 2 trabzan, 1 2 zincir, aynı gözeneğe 2 trabzan yapıyorum. Görüntü olarak da eşit olsun diye bakın burada da başlarken bir gözenek atlamıştık, modeli yerleştirmiştik. Sıra sonunda da bir gözenek arttı. Kol bölümünde de 2 4 6 8 model yerleştirmiş olduk. İpi tığın üzerine alıyorum. Bakın bu kol ile arka bölümü ayıran ayrım yaptığımız 2 zincirlik bölüme
Bir trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Arka bölümün modellerini yerleştirmek için de bir gözenek atlıyorum. İkinci gözeneğe bir trabzan yapıyorum. 2 1 2 zincir, aynı gözeneğe 2 trabzan daha yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. 1 2 atlıyorum. Üçüncü gözeneğe trabzan yaptım. İpi tığın üzerine aldım. 1 2 gözenek atladım. Üçüncü gözeneğe model yapıyorum. 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan şeklinde. Arka bölümün modellerinin arasında da bakın 2 trabzandan sonra 2 gözenek atlıyoruz. Tek trabzan yapıyoruz. 2 gözenek atlıyoruz. Aynı ön bölümde yaptığımız gibi. Kolda bakın tek trabzandan sonra bir gözenek atlamıştık. Ön ve arkalarda hepsinde ikişer gözenek atlayıp model yerleştireceğiz. Bu şekilde bu arttırma bölümüne kadar devam edelim. Arka bölümün modellerini de yerleştirdim. Bakın arka ile kolu ayıran diğer ayrım noktasına geldim. Arka bölüme benim 2, 4, 6, 8 model yerleşti. Trabzan sayılarını söylemeyi unuttum arkadaşlar. Ön bölümü söylemiştim. Ön bölümün son trabzan sırasında 22 trabzan var. Kol bölümünün bu son trabzan sırasında, yani bakın burada 38 trabzan var. Arka bölümün bu son trabzan sırasındaysa 44 trabzan var. 44 trabzanın üzerine 8 model yerleştirdim. Şimdi diğer kol bölümünü yerleştirelim. Kol ile arka bölümü ayıran bu ayrım noktasına tek trabzanımızı yapıyoruz. İpi tığın üzerine alıyorum. Kolda bir gözenek atlıyorduk. İkinci gözeneğe 2 trabzan yapıyorum. İki zincir çekiyorum. Aynı gözeneğe 2 trabzan yapıyorum. Kol bölümüne de diğer kolda yaptığımız gibi aynı aralıkları bırakarak, yani aralardaki gözenek sayısıyla devam edeceğiz. Bakın 1 2 gözenek atlıyorum. Tek trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Tek gözenek atlıyorum. İkinci gözeneğe 2 trabzan yapıyorum. Model yerleştiriyorum. Diğer kolda yaptığımız gibi modelden sonra tek trabzandan önce 2 gözenek, tek trabzandan sonra bir gözenek atlayarak bu kol bölümünün modellerinde yerleştirelim. Bu ayrım noktasına kadar devam edelim arkadaşlar. Bu kol bölümünün de modellerini yerleştirdim. Bakın 2, 4, 6, 8 model yerleşti. Bakın sonda bir gözenek kaldı. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu boşluğa, 2 zincirlik boşluğa tek trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Diğer ön bölümün aynısını burada uyguluyorum. Bakın son gözeneğe trabzan yapmışız, model yapmışız. Burada da aynı şekilde bu ilk gözeneğe model yerleştiriyorum. 2 trabzan, 1 2 zincir, aynı gözeneğe 2 trabzan daha yapıyorum. Burası bizim modelimiz. İpi tığın üzerine alıyorum. 1 2 gözenek atlıyorum. Üçüncü gözeneğe tek trabzan yapıyorum. Modelimizi yerleştirerek devam ediyoruz. Buralarda aralarda ikişer gözenek atlıyorduk, unutmayalım. 1 2 gözenek atlıyorum. 1 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyorum. 1 2 atlıyorum. Tek trabzan yapıyorum. 1 2 atlıyorum. 2 trabzan yapıyorum. Ön bölümlere 4'er model yerleştiriyorduk. Sayılarınız benimle aynıysa denk gelir zaten arkadaşlar.
trabzan sayınız fazlaysa denk gelmeyebilir. Eğer trabzan sayınız benim yaptığım trabzan sayısından yani 22 trabzandan azsa bu aralarda bazılarından birer defa atlama yapabilirsiniz, ayarlayabilirsiniz. 4 model yine yerleştirebilirsiniz. 20 trabzansa mesela aralarda 2 değil de birer defa atlayarak 4 modeli yine yerleştirebilirsiniz. 1, 2 gözenek atlıyorum. Tek trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. 1, 2 gözenek atlıyorum. 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan olan modelimi yapıyorum. 1, 2, bakın sıra sonuna geldim. Bir gözenek atlıyorum. İkinci gözeneğe trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Son gözeneğe de bakın son trabzanın da tepe noktasına trabzan yaptım. Sıra sonunda 2 trabzan yapmış olduk. Sıra başında da aynı şekilde 2 trabzan yapmıştık. Bir üst sıraya çıkıyorum şimdi. Bu sıraya geçerken arttırma yapacağız arkadaşlar. Bunları ikişer trabzan değil, üçer trabzan yapacağız. Kol bölümünü de burada bu sırada bitireceğiz. Bir zincir çekiyorum. İlk gözeneğe bakın trabzan yaptım. Diğer trabzanın tepe noktasına da trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bakın modelimizin ortasında 2 zincir çektiğimiz bölüm var. Bu boşluğa 3 trabzan yapıyorum bu sırada. 1, 2, 3. 1, 2 zincir çekiyorum. Aynı boşluğa tekrar 3 trabzan yapıyorum. Bir alt sırada ikişer trabzan yapmıştık. Bu sıradan itibaren üçer trabzan yapıyoruz artık. 3 trabzanı yaptım. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu tek yapmış olduğumuz trabzanın tepe noktasına bir trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Diğer modele geçiyorum. 2 trabzan yapıyorum. Pardon, 3 trabzan yapıyorum. İki zincir, ipi tığın üzerine alıyorum. 3 trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde artık trabzanları üçer tane yapıyoruz. Tek trabzanın tepe noktasına tek trabzan yapıyorum. Model ortasındaki 2 zincirlik boşluğa 1, 2, 3 trabzan, 1, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu tek trabzanın tepe noktasına trabzan yapıyorum. Diğer modele geçiyorum. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bakın bu tek trabzanın tepe noktasına trabzan yapıyorum. Bu şekilde ön bölümün modellerini yapmış olduk. Şimdi kol bölümüne geldik. Kol bölümünde burada bu sıramız son sıra olacak arkadaşlar ve uç kısmının da dilim dilim durmasını istiyorum. Onun için bakın ipi tığın üzerine alıyorum. Bu modelin ortasındaki 2 zincirlik boşluğa 7 trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 trabzanı yaptım. Bu ortada bulunan tek trabzanın tepe noktasına sık iğne olarak batıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Diğer modele geçiyorum. 7 trabzan yapıyorum. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 trabzanı yaptım. İpi tığın üzerine almadan tek trabzanın tepe noktasına sık iğne şeklinde tutturuyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Model üzerine 7 trabzan yapıyorum. Bu şekilde buraya kadar devam edelim. Kol bölümündeki bakın dilim modellerinde yaptım. Bu şekilde dilimli bir sıra elde ettik. Buradaki tek trabzanın olduğu yere geldim. Buraya bak ipi tığın üzerine alıyorum. Bir trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Arka bölümde bu ön bölümde yaptığımız gibi 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan olan modelleri yapacağız. Bakın 2 zincirlik boşluktayım. Buraya 3 trabzan yapıyorum. 2, 3, 1, 2 zincir, ipi tığın üzerine alıyorum. Aynı boşluğa 3 trabzan daha yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bakın tek trabzanın tepe noktasına trabzan yapıyorum. Modelleri 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan olarak devam ediyoruz. 3 trabzan yaptım bakın. Sadece bu kol bölümünü yaparken tek trabzana sık iğne şeklinde batıyoruz. Ön ve arka bölümlerde bu tek trabzanlara trabzan olarak batıyoruz. Arka bölümün modellerinde devam edelim arkadaşlar. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan olarak. Buradaki ayrıma kadar devam edelim. Arka bölüm modellerini de tamamladım. Bakın bu tek olan trabzana geldim. Kol bölümüne geçeceğiz tekrar. Buraya trabzan yapıyorum. Kol bölümünde bu görmüş olduğum ilk modelin olduğu 2 zincirlik bölüme 7 trabzan yapıyorum. Diğer kol bölümünü aynısını burada da yapıyoruz. 3, 4, 5, 6, 7. 7 trabzanı yaptım. Bakın bu tek trabzanın tepe noktasına kol bölümünde sık iğne olarak batıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Diğer modelin içerisine geçiyorum. Bu arttırma yerlerinde takip eden yerlere yapmış olduğumuz trabzanları trabzan yapıyoruz. Kol bölümünde bulunan tek trabzanlara sık iğne olarak yapıyoruz. Bu kol bölümünü de aynı diğer kol bölümünde yaptığımız gibi dilim modelleri yapalım. Aralarda bulunan bu tek trabzanlara sık iğne olarak tutturalım. Kol bölümünde son dilim modelinde yaptım. Bakın 2, 4, 6, 8 dilim var. Şimdi bakın bu tek trabzana geldim. Bu tek trabzanın tepe noktasına artık trabzan olarak batıyorum ve trabzan yaptım. İpi tığın üzerine alıyorum. Ön bölümde bulunan bu 4 modeli yapacağız. Bunlara 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan olarak devam ediyoruz. 2, 3, 1, 2 zincir, 1, 2, 3 trabzan. İpi tığın üzerine alıyorum. Trabzanın tepe noktasına trabzan olarak yapıyorum. Diğer modele geçiyorum. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan, tek trabzanın tepe noktasına tek trabzan yapıyorum.
Son modeli yapıyoruz bu sırada. Bakın 3 trabzan, 1 2 zincir, 1 2 3 trabzanı yaptım. Sıra sonunda bulunan bu 2 trabzanı da trabzan olarak yapıyorum. Bakın 1 2. Böylece bu sırayı da bitirmiş olduk. Kolların ucuna da dilim modelini yaptık. Şimdiki gideceğimiz sırada roba ayıracağız artık arkadaşlar. Kolları örmeyeceğiz. Gövdeyi önle arkayı birleştireceğiz. Tek parça halinde gövdeye devam edeceğiz. Şekli böyle oldu bakın. Kol uçları dilimli, diğer tarafta dilimli görünüyor ama aralarında ikişer zincir çektik. Şimdi gövde bölümüyle örgümüze devam edeceğiz. Bir zincir çekiyorum, örgüyü çeviriyorum. İlk 2 trabzanı trabzan olarak yapıyorum. Modelimizin ortasında bulunan bu 2 zincirlik bölüme 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum. 2 3 1 2 zincir, aynı boşluğa 3 trabzan daha yapıyorum. Bakın tek trabzanın tepe noktasına da tek trabzan yapıyorum. Diğer modele geçiyorum. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum. İki zincir, 3 trabzan, tek trabzanın tepe noktasına tek trabzan olarak yaptım. 1 2 3 trabzan, 1 2 zincir, 3 trabzan. Bakın tek trabzana geldim. Tek trabzanı yaptım. 4 modeli ön bölüme yerleştirmiş olduk. Şimdi bu kolda bulunan 8 dilim modelini atlayacağız. Arka bölüme geçeceğiz. Kol altı için buraya 1 2 zincir çekiyorum. Bu 8 dilimi, kolda bulunan 8 dilim modelini atlıyorum. Bakın 2 4 6 8 modeli atlıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Burada bulunan bu tek trabzanın tepe noktasına bir trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Diğer 2 zincirlik bölümde bulunan boşluğa 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan olarak arka bölümün modellerine başlıyorum. 1 2 zincir, 3 trabzan. Tek trabzanın tepe noktasına trabzan yapıyorum. Diğer modele geçiyorum. 3 trabzan, 2 zincir yapıyorum. Bakın kol altında böyle 2 zincir çektik. Artık birleştirdik burayı. Görüntüsü böyle oldu. Arka bölümün modellerini buradaki tek trabzana kadar devam edelim. Dilimlerden önceki tek trabzana kadar devam edelim. Arka bölümün sonunda bulunan bu tek trabzana trabzan yaptım. 1 2 zincir çekiyorum. Bakın diğer kol altında da 2 zincir çekmiştik. Arka bölüme atlamıştık. Burada da 2 zincir çekiyorum. Kolda bulunan bu 8 modeli atlıyorum. Bakın 2 4 6 8 dilim modelini atlıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Kol ile
ön bölüm arasında bulunan bu tek trabzana bir trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Ön bölümün bu ilk modelin içerisine 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum. 2 3 1 2 zincir çekiyorum. Aynı boşluğa 3 trabzan daha yapıyorum. Sıra sonuna kadar modellerimizin üzerine tamamlayalım. Sıra sonunda 2 trabzanı da trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum, örgüyü çeviriyorum. İlk trabzanlara 2 trabzan yapıyorum. Bakın artık roba ayrımlarını yaptık. Görüntü olarak bakalım. Bakın şu şekilde her iki kol altında da zincirler çektik. Bu sırada modelimize olduğu gibi devam ediyoruz. Boşluklara 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyoruz. Bu kol altında bulunan tek trabzana kadar devam edelim. Ön bölümde bulunan modelleri yaptım bakın. Kolla ön arasında tek trabzan var. Ona geldim. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu kol altı için 2 zincir çekmiştik. Bu 2 zincirin içerisine bir model yerleştirmesi yapıyorum. Bakın 1 2 3 trabzan yaptım. 1 2 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Aynı boşluğa 3 trabzan daha yapıyorum. 1 2 3. Bakın kol altında bir model daha oluşturmuş olduk. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu tek olan trabzanın tepe noktasına trabzan yapıyorum. Arka bölümlerin modeli ile devam ediyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Modelleri 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan şeklinde devam ediyoruz. Diğer kol altında bulunan bu tek trabzana kadar devam edelim. Diğer kol altında bulunan bakın bu tek trabzana geldim. Arka bölümün modellerini tamamen yaptım. Burada da aynı diğer kol altında yaptığımız gibi bir model oluşturacağız. Bakın ipi tığın üzerine alıyorum. Bu kol altında çekmiş olduğumuz 2 zincirin üzerine 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyoruz. 2 3 trabzan yaptım. Bu baştaki tek olan trabzan arkadaşlar, o kafa karıştırmasın. 1 2 zincir çekiyorum. Aynı boşluğa 3 trabzan daha yapıyorum. 2 3. Bakın 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yaptık. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu tek trabzanın tepe noktasına bir trabzan yapıyorum. Ön bölümde bulunan modellerime devam ediyorum. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan şeklinde. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonunda bulunan 2 trabzanı da yapıyorum. Bakın sırayı tamamladım. Bir zincir çekiyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bir sonraki sıraya geçiyoruz. 1 2 trabzanı yaptım. Bakın bu trabzanlar devam ediyor birbirine. İpi tığın üzerine alıyorum. Artık modellerimize 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan olarak devam edeceğiz. Kol altında arttırmaları da yaptık. Bu şekilde kol alt sıra sonuna kadar devam edeceğiz arkadaşlar. Kol altını geçesiye kadar bir örelim. Üç trabzan, 2 zincir, 1 2 3 trabzan. Tek trabzanların tepe noktasına trabzan yapıyorum.
modellerin ortasında bulunan 2 zincirlik boşluklara 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum. 1, 2 zincir, 3 trabzan. Tek trabzana trabzan yaptım. Bir, iki zincir, 2 zincirlik boşluklara 3 trabzan yapıyorum. 3, 1, 2 zincir, 3 trabzan. Bakın kol altında olan modele geldim. Arada bulunan bu tek trabzan var. 2 model ortasında. Ona tek trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu kol altına yapmış olduğumuz modele de aynı şekilde 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum. 1, 2 zincir, 3 trabzan. Tek trabzana trabzan yapıyorum. Arka bölümün modellerine geçiyoruz artık. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan. Tek olan trabzanlara da trabzan yapıyoruz. Bakın kol altında böyle bir görüntü oldu. Yeleğimizin örgüsü de artık bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Roba ayrımlarını yaptık. Bakın görüntü olarak da böyle. Robadan sonra bakın gövde ile kolları ayırdık. Kolları bıraktık. Ucu dilimli yaptık. Örgümüz artık bu gövde bölümü ile devam edeceğiz. Gövde bölümünde kaç model olduğunu sayıyorum size. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Bu kol altında arttırma modelleri yapmadan önce önlerde 4'er model, arkada 8 model vardı. Birer modelde kol altlarına model yaptık. Böylece 16 olan model sayımızı 18'e çıkardık. Model ortasında bulunan 2 zincirlik boşluklara 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyoruz. 2 model arasında bulunan tek trabzanlara da bunları da tek trabzan yapıyoruz. Başka hiçbir işlem yapmadan yeleğin örgüsünü bu şekilde istediğimiz uzunluğa gelesiye kadar örelim gelelim arkadaşlar. Yeleğin gövde uzunluğunu tamamladım ben. Kaç model yerleştirdiğime bakıyorum. Bakın modeli başladığımız yerden itibaren 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, bir de uç bölümdeki olan var 17. 17 sıra model yerleştirmesi yaptım. Artık yeleğin yüksekliğini burada bitiriyorum. Etek ucunda bu kol ucunda yaptığımız gibi dilim dilim dursun istiyorum. Onun için sadece trabzanlardan oluşan dilim modeli yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Örgüyü çeviriyorum. İlk 2 trabzanı trabzan olarak yapıyorum. 1, 2. Modelin ortasındaki 2 zincirlik boşluğa trabzanlar yapıyorum. 8 trabzan yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siz bu trabzan sayısını biraz az tutabilirsiniz. Ama ben etek ucunda biraz iri dilimler dursun istiyorum. Onun için 8 trabzan yaptım.
İpi tığın üzerine almadan bu tek iki model arasında bulunan bu tek trabzanın tepe noktasına bu yapmış olduğum 8 trabzanı tutturuyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Diğer modele geçiyorum. Bunun üzerine de 8 trabzan yapıyorum. Bakın 2 zincirlik boşluğa 8 trabzan yapıyorum. 3 4 5 6 7 8 trabzandan sonra bu tek trabzanın tepe noktasına tutturuyorum bunu. Bakın sabitledim. Sıra sonuna kadar aynı şekilde model ortasında bulunan bu 2 zincirlik boşluklara 8'er trabzan yapıp tek trabzanın tepe noktasına sık iğne şeklinde tutturarak devam edelim. Dilim modelleri sıra sonuna kadar tamamladım. Sıra sonunda da 2 trabzanı yaptım. Şimdi ön pat çalışmasını yapacağız. Ön patta da dilim modellerine devam etmek istiyorum. Görüntüsüne bir bakalım etek ucunun. Bakın bu şekilde dilimli modeller elde ettik. Çok güzel oldu. Bu kol ucuyla da aynı oldu bakın. Ön pat çalışmasına başlayalım. Bakın tam etek ucundayız. İpi tığın üzerine alıyorum. Bakın bu son yapmış olduğumuz trabzan sırası var. Bunu atlıyorum bir diğer trabzan sırasına 5 trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 trabzanı yaptım. Arada bir trabzanı atlıyorum. İkinci trabzana bakın bu trabzan sırasını atlıyorum. İkinci trabzana bunu bu şekilde tutturuyorum, sabitliyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bakın burada bulunan bu gözeneğe 5 trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5. Bakın bu trabzan sırasını atlıyorum. Diğer trabzan sırasına sabitliyorum. Bu şekilde ön pat sırasını dilim halinde devam edelim. Bu yakanın başlamış olduğumuz yere kadar devam edelim. Ön pat dilimlerinde son dilimi de yaptım. Bu son dilimi bakın yakanın uç noktasında bulunan bu gözeneğe tutturuyorum. Sık iğne şeklinde tutturuyorum. Görüntü olarak da böyle oldu. Bakın dilim dilim çok güzel oldu. Kız bebekleri için güzel oluyor bu dilim modelleri. Diğer ön patı yapacağız. Diğer ön pata hem ipimizi götürebilmek için hem de bir bütün olarak güzel görünsün diye boyun çevresinde bulunan bu trabzanların üzerinden bir sıra sık iğne yapmak istiyorum. Bakın bu sık iğne şeklinde tutturmuştuk. Buna bir defa daha batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Burada yuvarlak bir görüntü elde edeceğiz. Bundan sonra bütün gözeneklere birer defa sık iğne yapıyorum. Her gözeneğe birer defa batarak sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Bakın böyle. Boyun çevresinde bulunan sık iğnelerimiz bu şekilde devam edecek. Sık iğneleri boyun çevresinde tamamlayalım. Diğer ön patta yakadan itibaren bu ön patta yaptığımız gibi dilim modellerini uygulayalım. Etek ucuna kadar devam edelim. Bu ön patta da dilim modellerini tamamladım. Diğer ön pat ile aynı sayıda dilim yaptım. Şimdi bunu etek ucu ile birleştireceğiz. Bakın ipi tığın üzerine almadan bu son trabzan var. Bakın uç noktasında olan trabzanın tepe noktasına tığı takıyorum. İlmek alıyorum. İçerisinden geçiriyorum. Kaydırma tekniği ile sırayı kapattık. Bir zincir çektim sağlamlaştırmak için. İpimi artık burada kesebilirim.
Bu ipi iğne yardımıyla içerisinden geçirebiliriz. Temizliğini yapalım. Düğmelerinde dikelim, yeleğimizi görelim. Bakın yeleğimizin bitmiş haliyle geldim. Roba bölümüne 2 adet düğme diktim. Ben inci düğme dikmeyi tercih ettim. Siz elinizde hangi düğmeniz varsa onu dikebilirsiniz arkadaşlar. Düğmeler için ayrıca bir birit açmadık. Bakın bu yapmış olduğumuz dilimli modeller vardı. Ön patta yapmış olduğumuz bu dilimli modellerin bakın dilime başladığımız yerde veya dilimi bitirdiğimiz trabzanlara düğme deliği olarak kullanacağız. Düğmeleri de karşı patın dilimlerin üzerine nereye dikmek istiyorsak oraya diktim ben arkadaşlar. Birisini robanın başlangıcına, bir diğerini robanın bitiminde diktim. Bu şekilde yeleğimizin de örgüsünü bitirmiş olduk. Bakın çok güzel ve çok şık oldu. Hemen size bu şekilde ölçülerini vermek istiyorum. Kol altını ölçüyorum arkadaşlar. Bakın kol altı 27 santim. Yüksekliğini ölçüyorum. Kol altından itibaren 20 santim. Omuzdan etek ucuna kadar olan yüksekliği ölçüyorum. 31 santim. Bu da 1 yaş bebek için ideal bir ölçü oldu. Standart bir ölçü arkadaşlar bu. Bebeğinizin kilosuna göre bu ölçü değişebiliyor. Onu da unutmayalım lütfen. Bizim bu yaptığımız yeleği 1-2 yaş arası bebekler çok rahat kullanabilir. Ben bugün bu yeleği zevkle anlattım. Çok severek ördüğüm bir model bu arkadaşlar. Ümit ederim sizler de severek yapmışsınızdır. Çok kolay bir model gördüğünüz gibi. Anlatımım inşallah siz örgü sever arkadaşlara faydalı olmuştur. Böylece bugünlük örgü anlatımımızı da burada bitiriyorum. Kanalıma abone değilseniz Ece'nin Örgüleri YouTube kanalına abone olmayı unutmayın lütfen. Zil şeklindeki butonu da aktifleştirirseniz bundan sonra kanalıma yükleyeceğim videolardan ilk önce sizlere haberi olacaktır. Sizlerle yeniden yeni örgülerde buluşmak üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.